Avrupa'nın tam kalbinde bulunan Liechtenstein, 160 km² büyüklüğüyle aslında en küçük ilimiz Yalova'dan bile küçük bir ülke. Fakat tarihte az bilinen bir gerçeği paylaşmak gerekirse 1.723.000 km² yüz ölçümüyle kendisinden 11.000 kat daha büyük olan Alaska'yı neredeyse satın alıyorlardı. Öte yandan ilginç bir şekilde barışçı ve tarafsız komşusu İsviçre tarafından yanlışlıkla 3 kez istila edilmiştir. İsviçre ve Avusturya arasında kalan bu mikrodere, güneyden kuzeye yaklaşık 24 kilometre uzunluğundayken İstanbul ortalama 50 kilometre uzunluğa sahip. Tüm bu verilere göre Liechtenstein Avrupa'nın 4. dünyanın ise en küçük 6. ülkesi konumundadır. Ayrıca 40 bine yakın nüfusuyla yine Avrupa'nın en az nüfuslu ülkelerinden birisi olduğu gibi nüfusunun 1/3'ini ise yabancılar oluşturuyor. Peki nasıl oluyor da küçücük bir ülke devasa Alaska'yı satın alabilecek gücü kendisinde buluyor? Tüm bu sorulara cevap verebilmemiz için her zaman yaptığımız gibi tarihe yolculuk yapmamız gerekiyor. Fakat öncesinde sizden küçük bir ricam var. Son zamanlarda erişimlerimiz ve etkileşimlerimiz oldukça düştü. Bu yüzden videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum. Bu küçük katkılarınız benim ve kanalım için çok önemli. Öyleyse şimdi videoya geçelim. Liechtenstein Avrupa'nın en küçük devletlerinden birisi sıfatıyla 1719 yılında Kutsal Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olarak kuruldu ve 1806'da imparatorluğun çöküşüyle tam egemenliğini kazandı. 1800'lerin sonlarına doğru savaşlardan yorgun çıkan ve ekonomik buhranlar yaşayan Ruslar, Alaska'yı satmak ve aynı zamanda İngiliz İmparatorluğu'nun genişlemesini de önlemek istiyordu. Bu nedenle Alaska'yı satarken kendileriyle rekabet etmeyecek ve uzak doğudaki Rus topraklarına tehdit oluşturmayacak bir alıcı aramaya başladılar. 1867'de ABD, Alaska için 7,2 milyon dolarlık bir teklif yaptı. Ruslar bugünün parasıyla yaklaşık 120 milyon dolara denk gelen bu anlaşmayı kabul etti. Ancak Rusya İmparatorluğu ile pazarlık yapan tek devlet Amerika Birleşik Devletleri değildi. Aslında Ruslar, ABD ile görüşmeden önce Çar II. Alexander iyi ilişkiler kurduğu Liechtenstein prensine geniş toprakları satmayı teklif etmişti. Ancak prens satın alma gücü olmasına rağmen bu teklifi reddetti. Çünkü ona göre Alaska, Kürk ticareti dışında çok da değerli bir bölge değildi. Bu yüzden bu geniş toprakları başka bir alıcıya, yani Amerika Birleşik Devletleri'ne bırakmayı tercih etti. Eğer bu anlaşma gerçekleşmiş olsaydı, Liechtenstein dünyanın en büyük sömürge güçlerinden birisi olacak ve kendisinden binlerce kat büyük olan bir toprağı egemenliğine bağlayacaktı. Öte yandan bu satın alma zaman içerisinde ABD için inanılmaz karlı bir anlaşmaya dönüşmüştü. Alaska, bölgede petrol ve altın rezervlerinin bulunmasının dışında stratejik konumu nedeniyle de Amerika Birleşik Devletleri için vazgeçilmez hale geldi. Liechtenstein ise bu toprak alımını gerçekleştirmediği için oldukça üzgün. Başlarda bu olay, Liechtenstein tarafından sadece bir dedikoduymuş gibi gösterilse de 2018 yılında Liechtenstein Prensi yazdığı bir mektupla hikayenin doğruluğunu teyit etti. Olayları günümüz perspektifinden yorumlayacak olursak, Liechtenstein her ne kadar büyük bir fırsatı tepmiş gibi görünse de aslında bir koloniyi yönetme ve savunma kapasiteleri hiçbir zaman olmadı. Ayrıca diğer Avrupa güçleri, özellikle de İngilizler ve İspanyollar o zamanlarda Alaska'ya büyük bir ilgi duyuyordu. Satın alma gerçekleşmiş olsa bile bu toprakların er ya da geç bu güçler tarafından işgal edilip ilhak edilme olasılığı oldukça yüksekti. Sonuçta Liechtenstein, Amerika Birleşik Devletleri gibi güçlü değildi ve coğrafi olarak kıtadan çok uzaktaydı. İşin ilginç yanı ise Liechtenstein'in deniz aşırı topraklarına ulaşabilecek kendi limanı bile yoktu. Bu yüzden diğer Avrupa güçleri kolayca bu bağlantıyı kesebilirdi. Ancak anlatmış olduğum bu olay Liechtenstein tarihindeki en ilginç şey değil. Ülke küçük olsa da sıra dışı bir tarihe sahip. Son 30 yılda barışçı ve tarafsız komşusu İsviçre tarafından yanlışlıkla 3 kez istila edildiler. İlk istila 5 Aralık 1985'te gerçekleşti. İsviçre ordusu füzelerini test etmek isterken kötü hava şartları ve şiddetli rüzgar tatbikat için atılan füzelerin Liechtenstein topraklarına düşmesine neden oldu. Baumwold ormanına düşen füzeler yangına sebep oldu ve ateşler tüm ülkeye yayılmaya başladı. Olayların neticesinde iki ülke arasında diplomatik müzakereler başlasa da İsviçre suçu iklim ve hava koşullarına atıyordu. Fakat tüm bunlara rağmen Liechtenstein'den özür dilemekten ve zararı karşılamak için tazminat ödemekten kaçamadılar. Kazayla yapılan bu ilk saldırının ardından bir sonraki sıra dışı işgal olayı ise 13 Ekim 1992'de gerçekleşti. İsviçre ordusu bu sefer de Liechtenstein'in mülkü olan ve 2500 kişinin yaşadığı Trisenberg kasabasında gözlemci kule kurmuştu. Yani İsviçre askerleri Trisenberg'ün kendilerine ait olmadığını unutup kasabaya yerleşmişti. Yerel halkın durumu anlayıp askerlerle konuşmasının ardından İsviçre ordusu bölgeden çekildi. Bunun üzerine İsviçre hükümeti resmi bir açıklama ve kuru bir özürle konuyu kapattıktan yıllar sonra 1 Mart 2007'de ise son ve en büyük olay yaşandı.
Ordu bu sefer de tam teçhizatla eğitim yaparken kontrolü kaybedip Liechtenstein topraklarına girdi. Bu durumun bir benzeri coğrafyamızda gerçekleşmiş olsaydı muhtemelen savaş nedeni olarak algılanabilirdi. Ancak dönemin İsviçre İçişleri Bakanı sözcüsü sorun değil, böyle şeyler olur diye açıklama yapmıştı. Tam da bu nedenden dolayı ülkenin birçok alanda Avusturya ve İsviçre'ye bağımlı olduğunu söyleyebilirim. Mesela Liechtenstein Demiryolları, Avusturya Federal Demiryolları tarafından yönetiliyor. Ülke içinde düzeni sağlamaktan sorumlu olan kurum Liechtenstein Ulusal Polisi'dir. 125 çalışandan oluşan Liechtenstein Ulusal Polisi, Avusturya ve İsviçre polis güçleri arasında işbirliğini sağlayan üçlü bir anlaşmayı sürdürüyor. Öte yandan ülke dünyanın en düşük suç oranlarından birine sahip olsa da 2 yıldan daha fazla hapis cezasına çarptırılanlar Avusturya yargı yetkisine naklediliyor. Az önce de söylediğim gibi Liechtenstein ordu ve askeri güç bakımından modern dünya için yetersiz bir devlet. Ancak açık konuşmak gerekirse bu kadar küçük olması sizi yanıltmasın. Çünkü Liechtenstein modern dünyada gelişmiş bir ekonomiye sahiptir ve kişi başına düşen milli gelir bazında dünyanın en zengin ikinci ülkesidir. Öte yandan ülkenin ekonomisi çok istikrarlı bir yapıya sahip. Kulağımıza aşina olan enflasyon ve işsizlik oranları bu ülkede son derece düşük. Ülkenin başkenti Vaduz'da güçlü bir finans sektörü var ve burası milyarderler için vergi cenneti olarak biliniyor. Öte yandan Liechtenstein, Birleşmiş Milletler, Avrupa Serbest Ticaret Birliği ve Avrupa Konseyi üyesi olan bir ülke. Kendilerini her an yeniden yanlışlıkla işgal etmeye hazır olan İsviçre ile gümrük ve parasal anlamda ekonomik birlikleri var. Hatta para birimi olarak İsviçre frangını kullanıyorlar. Ekonomileri iyi ve alım gücü yüksek olsa da ilginç bir şekilde havaalanı olmayan birkaç ülkeden bir tanesi. Ülkeye en yakın büyük havaalanı 130 kilometre ötede bulunan İsviçre sınırları içerisindeki Zürih Havaalanı'dır. Bu yüzden Türkiye'den Liechtenstein'e yolculuk etmek isterseniz, ikamet ettiğiniz ülkedeki İsviçre temsilciliğinden Schengen vizesi almanız gerekiyor. Haliyle tüm bunları anlattıktan sonra bu nasıl bir ülke ya da bu ülke nasıl yönetiliyor diye sormuş olabilirsiniz. Liechtenstein aslında meşrutiyet ile yönetilen bir prensliktir ve prens başkentteki Vaduz Kalesi'nde yaşıyor. Günümüzde hala hükümdarlığını sürdüren Prens II. Hans Edam'ın siyasi yetkileri hali geniş. Kanunları veto edebilir, referanduma sunabilir, parlamentoyu dağıtarak seçimlere gidebilir. Tüm bu bilgilere ek olarak şunu da ifade etmem gerekir ki, Liechtenstein Prensi Eylül 2019 itibariyle tahmini 3,5 milyar ABD doları servetiyle dünyanın en zengin 6. hükümdarıdır. Fakat ilginçtir ki bu kadar büyük bir güce sahip olmasına rağmen prens aslında tüm otoriteye sahip değildir. Ne demek istediğimi örnekleyerek ifade edeyim. Mesela ülkede cumhuriyet ilan edilecek olursa prens bu kararı veto edemez. Çünkü 2003 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle ülkede cumhuriyet ilan edilmesi halinde prensin bunu önleyecek veto yetkileri elinden alınmıştır. Aslında buna benzer bir durumu ülkenin 80 kişiden oluşan ordusunu lağvetmek isterken de yaşamışlardı. 1866 Avusturya-Prusya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra ordu mali nedenlerden dolayı lağvedildi. Fon desteğini reddetme kararı, prensin isteği dışında gelişen bir meclis kararından ibaretti. Prens, parlamentonun aksine böyle bir hareketin ülkeyi savunmasız bırakacağını düşündüğü için karara itiraz etse de sonradan karar değiştirdi ve 12 Şubat 1868'de orduyu dağıttı. Bununla birlikte Liechtenstein, gerekli görülmesi halinde ordusunu eski haline getirebilir. Ancak getirsene, getirmesene diyenleriniz illaki olmuştur. Zaten buna ihtiyaçları da yok. Onlar tamamen başka şeylere odaklanmış durumda. Çok düşük vergi oranlarıyla birçok uluslararası şirketi ülkeye çekiyorlar. Özellikle finans ve bankacılık sektörleri ülkenin ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. Liechtenstein'daki bankalar 2004 yıl sonu itibariyle 107 milyar İsviçre frangı tutarında müşteri varlığını yönetti. Bu bankaların toplam bilanço değeri takriben 34 milyar İsviçre frangıdır. Komşu ülke İsviçre'nin bankaları ise aynı dönemde yaklaşık 3,5 milyar İsviçre frangını yönetti. Ayrıca sınırlı doğal kaynaklara sahip olmasına rağmen kendilerini yüksek teknoloji üretimi ve hizmet sektörü gibi alanlarda oldukça geliştirdiler. Sonuç olarak Liechtenstein, gerek sıra dışı tarihi, gerekse vergi cenneti ve dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olması nedeniyle her şeyiyle sıra dışı bir ülke. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz ve sıradaki video neyle alakalı olmalı? Fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.